Bu fotoğraf için LoRa orijinal 1.1 ile işe başlıyorum. Fotoğraf genel olarak güzel oldu fakat her presette olduğu gibi temel parlaklık ayarıyla ve white balance ayarıyla oynayarak bu preset'ten maksimum verimi almaya çalışacağız. Hemen fotoğraf gözüme karanlık geldiği için her zaman önce exposure ile başlıyorum. Fotoğrafı görmek istiyorum. Ardından fotoğrafta whites'ı artırarak parlak alanlardaki vurguyu ve fotoğrafın genel canlılığını, dinamikliğini artırıyorum. Ardından gözüme takılan bir diğer nokta gölgeli alanlardaki şu koyular ve şu ciltteki böyle parçalı parçalı duran görüntü. Bunu azaltmak için bilex'i biraz daha artırıyorum. Ben her zaman bilex'i shadow'a göre daha yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü bilex'i artırmak shadow'u artırmaya göre çok daha doğal sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Fotoğraftaki vurguyu artırmak için ise whites'ı kullanıyorum. Ve highlights'ı da negatif yönde kullanıyorum. Bunun değerlerini referans alamazsınız ama bu bakış açısını genel olarak referans kabul edebilirsiniz. Genel dengeli bir görüntü yakaladık. Biraz daha shadow açmak istiyorum. Şöyle. Shadow'u açtığımda evet genel olarak soft bir görüntüyü elde ettim. Ancak gölgeli alanlarda da tabii ki ister istemez kontrast kaybı yaşadım. Burada aşırıya kaçmadan kontrast slider'ını artırabilirsiniz. Ancak bir diğer nokta da Curse panelinde Point Curse'e tıklayarak ikinci sıradaki gölgeli alanlara isabet eden bu noktayı Shift tuşuna basılı tutup aşağı doğru hafifçe çektiğinizde gölgeli alanlara bakın direkt artı bir kontrast eklendiğini görüyorsunuz. Fotoğraf 3 boyutlu bir hal kazandı. Bunu kesinlikle fazla yapmayın. Genel olarak optimum duruyor. Ben artık ikinci safha olarak AI masklara geçebilirim. Benim burada işimi kolaylaştıran AI mask seti var. Buna tıkladığımda birden fazla maskeyi aynı anda benim adıma oluşturuyor. Ve küçük değerlerde de değişiklikler yapıyor. Örneğin background'u otomatik olarak seçmiş ve background'u biraz karartmış. Bu neredeyse her fotoğrafta optimum şekilde çalışıyor. Siz bu maskelere tıklayıp amount değeriyle oynayarak şiddetlerini artırıp azaltabilirsiniz. Ya da bu maskelere atanmış olan bu değerleri doğrudan bu bölgeden değiştirebilirsiniz. Bunlar size hangi yönlü değişiklikler yapmanız gerektiği konusunda aslında bir referans vermek için çok küçük değerlerle değişiklik yapılmış halleri. Ben burada background'u biraz daha soğuk hale getirmeyi istiyorum. Fakat çok soğuk hale getirirsem cilt gözüme çok sarı gelmeye başlıyor. Yani siz arka planı çok soğuk yaparsanız şu an yapalım. Bu cilt bir anda gözünüze bambaşka şekilde gelebilir. O yüzden bu ilişkiyi koparmadan değişiklikler yapmanız gerekiyor. Ben bir tık burada soğuğa çektim ve bir tık da renk doygunluğunu azaltıyorum. Renk tonunu çok değiştirmiyorum ama renk doygunluğunu bir tık azaltıyorum. Bunlarda da yine kesinlikle abartılı değerler yapmamamız lazım. Ekstra olarak cilt yumuşatmaya gitmek istiyorum. Cilt yumuşatmaya tıkladığımda evet cildi yumuşatıyor ama biraz da parlaklığını açtı. Birinci seçenek olarak bu maskenin maskeye özel amount şiddetini buradan değiştirebilirim. Ya da maskelere gidip bu maskeyi seçip parlaklığa sebebiyet veren yer olan bilex'in artı 10 değerini sıfırlayabilirim. Ve kendim 2-3 gibi daha soft bir değer belirleyebilirim. Bu tarz videolarda renk efektinin yanında genel bilgiler de aktarmak için şimdi ekstra müdahalelerde bulunacağım. İlk olarak şu gözlere dikkat çekmek istiyorum. Ben şu gözlerdeki şu parlak alandaki vurguyu artırmak istiyorum. Hemen burada maskelere tıkladım. Buraya geldim, fırçayı seçtim. Fırçanın kısa yolunu burada görüyorsunuz. K harfi. Tıkladım ve gözdeki şu parlak alanı biraz seçiyorum. Bakın tamamını değil. Göze düşen o parlak alanı seçiyorum. Ve parlak alanları daha da parlak yapmak için whites'ı, highlights'ı ve biraz da exposure'ı artırıyorum. Oradaki renk kontrastını da biraz artırmak için
Bu temp'i de sola doğru hafifçe çekiyorum. Bakın oradaki vurgu arttı. Bu bize gözde daha derinlik katacak. Şu kaşı biraz daha dark yapmak istiyorum. Bu da yüzdeki vurguyu ve odağı gerçekten güçlendiriyor. Kesinlikle yine abartmıyoruz. Hafif değerlerde yaptım. Bir diğer gözüme batan nokta üst dudağın alt dudağa göre daha turuncu olması. Klavyeden K'ye bastım. Tekrar bir seçim gerçekleştiriyorum. Hemen burayı daha kırmızı gözükmesi için magenta ekliyorum. Biraz da soğuk yapıyorum. Tamamdır. Tekrar K'ye bastım. İkinci bir maske oluşturdum. Alt dudağı bu sefer seçiyorum. Burayı da bir tık daha soğuğa çektim. Buraya zaten biraz kırmızı gözüküyor ama ben ekstra bir magenta ekleyerek daha dengeli olmasını sağladım. Üst dudağın ne kadar turuncu olduğunu görüyorsunuz. Dudak rengi de genel olarak portrede etki ediyor. Aşırı yaptığınızı düşünüyorsanız biraz buradan dediğim gibi opasitesini düşürebilirsiniz. Şimdi şöyle bir hile yapmak istiyorum. Bakın burada hala şu görüntü çok fazla hoşuma gitmiyor. Bu Photoshop'ta Uğur Sezer Photoshop plugini ile oradaki cilt yumuşatmayla çok kolay gidebilir. Ama burada müdahale edecek olsam şöyle bir şey yapardım. Yeni bir maske oluştur derdim. Kişiyi seç derdim. Birinci kişiyi seç. Bakın yüzü değil de vücudu seçen bir otomatik maske var burada. Bunu seçerdim. Yeni bir maske oluştur derdim. Aşağıya inerdim ve bu maskenin clarity'sini arkadaşlar düşürürdüm. Zaten ışık da yoğun bir şekilde düştüğü için clarity'yi düşürme glow'lu bir etki yapacaktır. Gerçekten tatlı duracaktır. Clarity'yi düşürdüm. Texture'ı da düşürüyorum. Bakın bunu yüze yapmadığımız için, vücuda yaptığımız için gayet güzel gözüktü. Herhangi sahte duran bir yanı yok. Eğer bu değerleri aşırı kullandıysanız sahte bir görüntü oluşmaması için grain'i burada biraz artırabilirsiniz. İşin hilesi bu. Bakın yaklaşalım. Hem buradaki parlaklık geçişleri yumuşadı hem de grain verdiğimiz için dokulu görünümden de uzaklaşmamış olduk. Bu da gerçekten güzel bir hile. Çünkü bu tarz yoğun müdahaleler yüzde hemen fark edilirken body'de yani vücutta çok kolay fark edilmiyor ve hatta hoş da duruyor. O yüzden yüze yumuşatırken dikkatli olun ama vücudu yumuşatırken biraz daha rahat ya da esnek davranabilirsiniz. Arkadaşlar size ekstra olarak Pro Selections kategorisi hakkında da bilgi vermek istiyorum. AI maskelerinin hemen altında yer alıyor. AI maskeleri ile seçim maskelerinin farkı şu. AI maskeleri bir seçim yapıyor ama aynı zamanda bir müdahale de yapıyor. Pro Selection kategorisindeki maskeler ise sadece seçim yapıyor. Yani sizin adınıza oluşturulması zor olan maskeleri oluşturuyor ama herhangi bir müdahale yapmıyor. Müdahaleyi sizin yapmanızı istiyor. Temel farkı bu. Burada özellikle ilk defa göreceğiniz flashlight maskesine değinmek istiyorum. Bunu anlamlandırması ilk başta zor olabilir. Lütfen bunu kendiniz deneyin. Çünkü çok yaratıcı renk efektleri ve çok yaratıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bununla ilgili de yeni videolar gelecek. Şimdi flashlight maskesine geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Biz ya fotoğrafın tamamına müdahale ediyorduk, ya arka planı seçerek müdahale ediyorduk, ya da objeyi seçerek müdahale ediyorduk. Bu bizim için devrim gibi bir şeydi. Ayrı ayrı müdahale edebilmek. Fakat bunun da bir dezavantajı var. Örneğin arka plana fazla müdahale ettiğinizde model sanki kesilip buraya yapıştırılmış gibi duruyor. Ya da modele fazla müdahale ettiğinizde arka plandan kopuk bir senaryo oluyor. Arka plana müdahale ediyorken o yaptığınız müdahalenin azıcık bir kısmı da modele düşmeli. Ancak böyle bir maske yok. İşte flashlight maskesi tam olarak bunu yapıyor. Bakın burada flashlight'ı seçtim. Parantez içinde de dediği gibi ayarları değiştirin diyor. Maskeler menüsüne gidiyorum. En üstte bu maskenin oluşturulduğunu görüyorum. Maskenin ön izlemesini doğru görebilmek adına geçici olarak exposure'ı ben -4 yaptım. Yani bu nereye müdahale ediyor net bir şekilde görün. Çünkü şu maske görüntüsü çok anlam ifade etmiyor. Ve maskeyi tıklayıp açtığınızda aşağıda diyor ki exposure ve pozisyonu editleyin, değiştirin işareti var. Ben buna da tıkladım. Radial filtre açıldı.
Radyal filtreyi ışığın geldiği yöne doğru koyuyorum. Işık nereden geliyor? Sol üstten geliyor. Birinci halka sol üstte o cildi kaplayacak şekilde buraya koydum. Bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilir. Aşağıdan yönünü değiştirebilirsiniz. Şu an zaten optimum duruyor, bir problem yok. Exposure'ı sıfırladım arkadaşlar. Maskenin nereye müdahale ettiğini şuradaki ön izlemeden görebilirsiniz. Beyaz olan yer müdahalenin %100 olduğu yer. Gri olan alanlarda azıcık oraya da burada yaptığınız müdahalenin etki etmesi anlamına geliyor. Normalde bakın background maskesi nasıl? Arka plan %100 seçili yani beyaz. Obje ise %100 devre dışı yani siyah. Ama burada nasıl? Arka plan seçili ancak modelin şuradaki kollarına da denk geliyor. Bu ne demek oluyor? Arka plana yapacağım müdahaleden biraz da model etkilenecek. Modelin neresinin etkilenmesi gerektiğini ise bu radyal filtrenin pozisyonunu, açısını ve büyüklüğünü değiştirerek yapabiliyorsunuz. Bakın ben exposure'ı düşürüyorum. Biraz abartılı yapacağım ki bunu net anlayalım. Exposure'ı düşürdüğüm anda şiddetli bir düşürme yapsam bile çok saçma durmuyor. Çünkü birinci halkanın içerisindeki yüz bundan hiç etkilenmiyor. Ancak ikinci halkaya doğru model de bundan etkileniyor. Yani bizim korunaklı alanımız hiç etkilenmesin dediğimiz yer şura. Burası ise bundan etkileniyor. Böylece arkaya yaptığımız şu exposure müdahalesinden bakın kollar da etkilendi. Açıp kapattığımda kolların da karardığını görebiliyorsunuz. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir şey. Yeniden olaya bakış açısını değiştirebilir ve efektif kullanan arkadaşlar burada çok yaratıcı sonuçları elde edebilir. Bu gerçekten dünyada ilk defa göreceğiniz bir yöntem. O yüzden ben artık şu an şunu biliyorum. Yaptığım müdahale artık biraz da modele etki ediyor. Ben burada arka planı biraz daha kararttım ve biraz daha soğuk yapıyorum. Bakın hiçbir şekilde saçma ya da yapay durmuyor. Çünkü modelin kolu da bundan etkileniyor. Tam tersi bunu duplicate ve invert yani kopyala ve maskeyi ters çevir diyerek flash ışığı maskesine de çevirebilirsiniz. Bakın bu da çok yaratıcı bir şey. Şimdi bir örneğe geri döneceğim. Flash ışığı maskesi ne demek? Örneğin şu sahneye bakalım. Sol üstten bir flash ışığı geliyor. Arka plana etki etmiş mi? Hayır. Flash ışığı modelin yakın olan tarafına çok şiddetli bir etki yapmışken koluna doğru bu etki azalmış. Biz Lightroom'da ya da Camera Raw'da Select Subject dediğimizde modelin tamamına müdahale ediyoruz. Ama benim istediğim müdahale tamamen flash ışığı gibi. Yani flash ışığına yakın olan ya da ışık kaynağına yakın olan taraf yapacağım müdahaleden etkilensin. Ama diğer yerler bunlardan etkilenmesin istiyorum modelin cildinde ya da yüzünde. Arka plana ise bu hiç gitmesin istiyorum. Bakın burada şu an tam olarak bunu yapıyoruz. Bu invert ettiğim maskeye tıkladım. Diyorum ki bakın şu an ne yaparsam yapayım bir kere arka plan etkilenmiyor. Yani burada olduğu gibi flash ışığı arka plana etki etmiyor. Yüze yakın olan yere etki ediyor. Aşağı doğru da azalıyor. Buraya geliyorum. Işığı artırdığımda şu an birinci halkadaki yer bundan %100 etkileniyor. Bakın ama arkaya gitmiyor. Modelle kesişen tarafı bundan etkileniyor. Aşağı doğru flash'ın ışığı azalıyor. Bu şu anlama geliyor. Ben burada whites'ı artırdığımda birinci halkadaki yer bundan %100 etkileniyor. Aşağıya doğru bu etki azalıyor. Bu flash ışığını taklit etmekle şu an tamamen aynı şey olarak düşünebiliriz. Yine bunu çok yaratıcı şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Burada exposure'ı düşür, whites'ı artır. Bakın açıp kapatıyorum. Sanki sol üstten flash ışığı vermişiz de model bundan dolayı ekstra bir aydınlatma sağlamışız gibi oluyor. Gerçekten çok ama çok tatlı, hiç kimsenin fark edemeyeceği ama
anlamlı şekilde güzel duran bu müdahaleleri yapabiliriz. Bunların efektif kullanımlarını ve farklı kullanımlarını bir sonraki videolarda çok daha detaylı göreceğiz. İsterseniz hızlıca bir son olarak before after yapalım. Öncesi sonrası. Gerçekten geldiğimiz nokta çok tatlı, realistik bir nokta. Şöyle bakıyorum. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Belki bir tık karartabilirim gibi hissediyorum şöyle. Şu an daha iyi oldu gibi. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası yan yana koyarsak da etkinin muazzam olduğunu görüyorsunuz. L'ye basarak Lightroom'un light'ını yani ışıklarını kapatabiliyorum. Buradan da detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Kollara bakıyorum. Gayet renkleri almışız. Uzaklaşıyorum. L'ye bastım. Öncesi sonrası.